Merhaba dostlar, ben Abdurrahim Ayhan Ateş. Şu an İstanbul Fatih ilçesi Yedikule hisarlarının bulunduğu Yedikule diye adlandırılan alandayız. Arkamızda görmüş olduğunuz Yedikule zindanlarının bulunduğu alan. 1976 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. Buraya da Amerika'dan gelen çevreci dostlarımız sebebiyle geldik. İşte İstanbul'un tarihi mekanlarını, tarihi dokuyu gösterelim, onlarla gezelim, sohbet edelim, İstanbul'u tanıtalım amacıyla geldik. İşte İstanbul'un bugünkü sorunları, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili neler söyleyebiliriz? İşte 6 Şubat'ta biliyorsunuz 11 ilimizi ilgilendiren çok büyük bir deprem meydana geldi. O depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu gördük. Deprem bölgesine gittik. İkinci gün koordinasyonun olmadığını gördük. Yardımların yerine ulaşmadığını gördük. Ama biz mahalle afet gönüllüleri olarak elimizden ne geldiyse bunları yaptık. Sokak hayvanları ile ilgili yine onlar da candır. Onlarla da ilgili kurtarma çalışmalarını yaptık. Evet. Şimdi biz deprem oldu. Biz deprem kuşağında yaşıyoruz. Yani İstanbul'da, Marmara bölgesinde de çok büyük bir deprem bekliyoruz. Ama bizden önce Kahramanmaraş merkezi bir deprem meydana geldi. AFAD, bugünkü iktidarın kurmuş olduğu AFAD diye bir kurum var. AFAD'ın ne kadar yetersiz, ne kadar içinin boş olduğu, liyakatsiz kadrolarla dolu olduğunu biz kendimiz depremin ikinci günü Gaziantep'in Nurdağ ilçesine giderek gözlemlemiş olduk. Gece saat 2'de uçağa bindik, 4'te Gaziantep Havaalanı'ndaydık. 6.30-7 gibi Nurdağ ilçesine geldik. Taş üstünde taş yoktu ama bizi enkaza yönlendirecek, canlı insan çıkarabileceğimiz enkazların olduğu alanlara yönlendirecek bir tane AFAD yetkilisi yoktu. Kızılay hiç yoktu. Kızılay'ın sahada en az 15 gün sonra olduğunu gördük. AFAD yetkilileri vardı ama hepsi acemi çocuklardı. Yani bize ne yapacaklarını soruyorlardı. Bu kadar kötü bir durumdaydı bölge. Burada iktidarı, hükümeti kötülemek gibi bir görevim, misyonum yok benim. Ben sosyal demokrat bir insanım. Bugünkü iktidara oy vermiyorum. Ancak deprem bölgesinde gözlemlediğimiz AFAD, devletin yetkili kurumu, depremle ilgili yapması gerekenleri yapması gereken kurum, ama bunun yanında İHH diye bir dernek var, Beşir diye bir dernek var. Bunların ekipman konusunda her şeyleri vardı, jeneratörleri vardı, çadırları vardı, yiyecek içecekleri vardı. Ama enkazda hiç görmedik onları. Ne zaman biz bir enkaza gittik, canlı bir insan çıkaracağız, AFAD ve bunlar geldiler bir kameralarla, çünkü donanımları çok güçlüydü. Burada görsel çekerek biz kurtardık imajı yarattılar. Gerçekten devletin kurumları deprem bölgesinde yoktu. Gerçekten yoktu. Yani bir hafta içerisinde orada betonlarda yattık. İlk gün betonda yattık. İkinci gün zorla bir çadır aldık. O da ordu mensuplarının şeyiyle bir çadır alabilmiş olduk. Tuvalet ihtiyacı kesinlikle, bir hafta tuvalete gidemedik. Evet. Yemek yemekten korkuyorduk tuvalete gitmemek için. Deprem bölgesinde yaşadıklarımız bunlar. Zamanda yani bölgeye gittiğimizde işte Hatay Nurdağ'ın, şehrin kocaman bir ilçenin yok olduğunu gördük. Yani burada devletin sağlam kalması gereken binaların, afet koordinasyon merkezinin yok olduğunu gördük. Yani kaymakamlık binasının yok olduğunu, kullanılamaz hale geldiğini gördük. Yani burada depremden vazgeçtim. Deprem öncesinde okulların, işte kaymakamlık binasının, adliye binasının, işte AFAD'ın konuşlandığı binaların çok sağlam, depreme dayanıklı ve deprem olduğunda da bu binaların insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacakları alanlar olması lazım. Biz o bölgeye gittik. İşte köylere hiç ulaşılmamıştı. Köylerden, enkazlardan insanları çıkardık. Tekrar geldik şehre. Artık o ilçede yapacak bir şeyimiz yoktu. Hatay'a geldik. 4. günü Hatay'a geçtik. Hatay Antakya ilçesine ve orada halen devletin hiçbir kurumunun olmadığını gördük.
Yani artık insanlar bireysel olarak kendi aralarında inşaat firmalarının temsilcileriyle ekipman temin ederek enkazlara kendi bireysel iradeleriyle girdiler. Bu şekilde insanları kurtarmaya çalıştık bölgede. Hükümetin anlattığı gibi, yandaş medyanın anlattığı gibi bir durum yok. Halen orada çadıra ihtiyaç var, konteynere ihtiyaç var, yeni konutlara ihtiyaç var, her şeye ihtiyaç var. 50-60 bin ölü açıkladılar ama koca iller yıkılmıştı yani. Benim öngörüme göre en kötü 600-700 bin ölü vardı bu bölgede. Ama maalesef 50-60 binle kapattılar. Halen bulunamayan insanlar var. Ölüsünü arayan insanlar var. Yani gerçekten çok büyük bir depremdi. Hükümetin yaptığı baskı ama zaten şu an hapishanelerde olanlar var. Sırf hükümete muhalefet ettiği için yüzlerce, binlerce gazeteci, bilim adamı, fikir adamı hapiste yatıyor. Yani işte biliyorsun HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş hapishanede, Gezi parkı eylemlerinde hapse düşmüş onlarca insan var. Bunların tamamı iktidarını kaybettikten sonra normal varsa suçları yargılanacaklar, cezalarını çekecekler, yoksa bırakılacaklar. Yani yıllarca insanları hapis tutuyorlar, yargılamadan, içeride tutuyorlar. Bu bugünkü hükümetin çok büyük bir şey ve bu hükümet bu yaptıklarının kar kalmayacak. Biz ve dünyada bambaşka bir Türkiye görecekler. Sevgiler, saygılar.